Herkese selam. Örgü Hobi Dünyası YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle Bugs Bunny tarifiyle devam ediyoruz videolarımıza. Şöyle her tarafını göstereyim. Boyutunu sizlerle paylaşayım öncelikle. Şöyle kulağının ucundan koyuyoruz bakın. 40 santim boyutunda bir Bugs Bunny. İnce uzun bir Bugs Bunny. Genelde öyle bir karakter zaten. Genelde demeyelim, öyle bir karakter. Şöyle 10 santim genişliğinde 40 santim uzunluğunda bir Bugs Bunny tarifiyle devam ediyoruz. Şöyle bir havuç yaptım buna. Eline sabitlemeyi düşünüyorum ama video bitiminde şöyle elini falan görün diye sabitlemedim. Buraya bunu video bitiminde bu şekilde sabitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle yakından kafasından göstereyim. Tanıtım videosu çekmedim buna. O yüzden göstereyim tek tek. Şöyle elleri, ayakları şu şekilde, göbeği. Ben iplerimi söyleyeyim. Şöyle Alize'nin ipini kullanacağım arkadaşlar. Bunu da Alize ile örmüştüm. Alize Cotton Gold'un ip numarası şöyle hemen göstereyim ip numarasını. Odaklacının 87. Onu da görüyorsunuz zaten. İp numaram bu. Diğeri beyaz zaten. Bunlar dışında pembe ve kırmızıya ihtiyacınız var. Bir de siyaha bir parça. Onlar çok küçük parçalar zaten. Elinizde olan iplerden kullanabilirsiniz. O şekilde bir tam ipten, bakın ben bir tam ipten ördüm. Şu şekilde ip kaldı. Bu tekrar ördüğüm için bu da bunun parçası arkadaşlar. Komple bir ipten kalan bu. Şöyle beyaz, sıradan bir beyaz zaten. Havuca da turuncu ipiniz varsa yeşil örersiniz. En son video sonunda göstermeyi düşünüyorum. Tavşan bittiğinde örmek isteyenler de bunu örebilirler. Şimdi ilk kafadan başlamayı düşünüyorum. Kafa, yüz şekillendirmesi, daha sonra kulaklar ve daha sonra bacaklar ve gövdeye geçmeyi düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, tığımın numarası 2,5. 3 ile de örebilirsiniz. Size kalmış. Benim tarifim burada. Hemen buraya koyuyorum önüme. Ve başta yarım ipimle başlayacağım. Daha sonra tam ipime geçeceğim. Şöyle gri ipimi alıyorum ve kafaya başlıyoruz. Şuradan başlayacağız örmeye şimdi. Öncelikle şu kısmı öreceğiz. Sihirli halkamızı yapıyoruz arkadaşlar. 6 tane ilmek başlayacağız. Sihirli halkamı yaptım. Tekrar yapayım ilk defa öğrenenler için. Şöyle bakın. İpimi aldım. Elime şu şekilde doladım. Şuradan giriyorum. Bir tane ilmek aldım ve bunu sabitliyorum arkadaşlar. İpim duruyor. Şimdi 6 tane ilmek öreceğim. Şu 2 kat ipin ikisi de arada kalacak şekilde 6 tane ilmek başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. Burada belirleyici kullanmayacağız. İlmek kaydırma yapacağız. Gri kısım bitene kadar. Bakın ilk ilmeğin içine girdim. Şöyle ilmeğimi aldım. İlmeğimi aldım şöyle. İkisinin içinden de geçip bir zincir çekiyorum. Bu şekilde sihirli halkamı da sıkıca kapattım. Ve şu an birinci sıraya başlıyoruz. Evet, sihirli halkamı da kapattım. Şimdi birinci sıradayım arkadaşlar. Birinci sırada her ilmeğin içine çift örüyoruz arkadaşlar. 6 tane ilmek başlamıştık. Hepsinin içine 2 tane örüyoruz. İlmek sayımızı 6'dan 12'ye çıkarıyoruz. Evet, 6 tane ilmeğimizin hepsinin içine ikişer tane örelim. Bakıyorum 1 2 3 4 5 6 tamamlanmış. Hemen ilk baştakinin içine giriyorum. İlmek kaydırmamla ikinci sıraya geçiyorum. Evet, şimdi ikinci sıradayım. İkinci sırada bir ör bir artır yapıyorum arkadaşlar. Bir ör, bakın bir ör, bir tanesini çift. 6 defa bunu tekrarlayacağım. Bir tek örüyorum, bir çift örüyorum. Sıra boyunca bir ör bir artır yapalım.
Evet, şimdi sıramı tamamladım arkadaşlar. İlk ilmeğimin içine giriyorum, bakın. İlmek kaydırmamı yaptım ve bir zincir çektim ve 3. sıraya geçtim. Evet, şimdi 18 tane ilmeğim var. 3. sıradayım arkadaşlar. 3. sırada 2 ör bir artır yapacağız. 1 2 tek ördüm, bir tane arttırdım. Bakın bu şekilde sıra boyunca 2 tek bir çift yapacağız. 2 tek. Yanlış mı yaptım? Yok, doğru yapıyorum. 2 tek bir çift. 2 tek bir çift. Evet, 4. sıradan devam edelim arkadaşlar. 2 tek bir çift sıramızı tamamlayalım. 4. sıradan devam edelim. Evet, şimdi 3. sırayı tamamladım arkadaşlar. İlk baştakinin içine giriyorum. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim ve 4. sıradayım. 1 2 3 4. Şu an 6 12 18 24 tane ilmeğim var arkadaşlar. En son 2 ör bir artır yaptım. Şimdi 4. sıradayım. 4. sırada 3 ör bir artır yapacağız. 1 2 3. Bir tane artırıyorum. Sıra boyunca 3 ör bir artır yapacağız. 5. sıradan devam edelim arkadaşlar örmeye. Evet, şimdi sıramı tamamladım. Şu an 30 tane ilmeğe ulaştım arkadaşlar. 4. sıranın sonunda. Bakın şu şekilde 1 2 3 4. sırayı tamamladım. 30 tane ilmeğim var. Şu an 5. sıradayım arkadaşlar. 5. sırada bir sıra 30 ilmeği örüyoruz. Artırma yapmıyoruz bu sırada. Bir sıra örelim. Bu sıra boyunca artırma yapmadan dümdüz örüyoruz 30 tane ilmeğimizi. 6. sıradan devam edelim arkadaşlar. 5. sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi ilmek kaydırmamı yapıyorum ve 6. sıraya geçiyorum. 6. sıradayım şu an. 6. sırada arkadaşlar 4 ör bir artır yapıyoruz. 1 2 3 4 ördüm. Bir tane arttırıyorum. 1 2 3 4 ördüm. Bir tane arttırdım. Sıra boyunca 4 ör bir artır yapıyoruz. 7. sıradan devam edelim. Evet, 6. sırayı tamamladım arkadaşlar. İlmek kaydırmamı yapıyorum. 4 ör bir artır yaptım. 36 tane ilmeğim oldu şu an. 7. sıradayım. 7. sırada bir sıra düz örüyoruz. 36 tane ilmeğimizi bir sıra boyunca örüyoruz. Evet, 8. sıradan devam edelim örmeye. Bu sırayı düz öreceğiz arkadaşlar. 8. sıraya geçelim. Evet, sırayı tamamladım, 7. sırayı. Şimdi 8. sıradayım. 8. sırada 5 ör bir artır yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ay pardon 6'ya geçtim. 5 ördüm. Bakın 1 2 3 4 5. Bir tane arttırıyorum. 5 öreceğim. 1 2 3 4 5 ördüm, bir tane arttırıyorum. Sıra boyunca 5 ör bir artır yapalım. 9. sıradan devam edelim arkadaşlar. Evet, son arttırma sıramı da tamamladım arkadaşlar 8. sırada. Şu an 42 tane ilmeğim var. 9. sıradayım. 9 sıra boyunca 42 tane ilmek öreceğiz. 9. sıradayım şu an. 9 sıra daha öreceğiz. Oradan beyazla devam edeceğiz arkadaşlar. Şu düz kısmını öreceğiz. Artık artırmamız yok. Artırmaları tamamladık grideki. 9 sıra boyunca örelim. Oradan beyazla devam edelim. Evet, 9 sıramı tamamladım arkadaşlar. En son şurada bir arttırma yapmıştım. Bakın. Şurada 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi beyazı bağlayacağım. Gri ipi kopardım direkt buradan. Şimdi beyaz ipimi alıyorum.
Şurada bir zincir çekmiştim gri ile, onu çektim. Onu beyazla çekeceğim arkadaşlar. Şu şekilde ikisini birbirine bağlayalım. Taklasın. Şimdi ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Buradan düz örüp devam etmeyeceğiz. Şimdi gösteriyorum. Bakın şuradan şöyle yakınlaştıracağım, odaklayacağım. İnşallah net çıkar. Şuradan giriyorum bakın. Sıradaki ilmeğimin içinden girdim. Yanındaki ilmekten çıktım. İlmeğimi aldım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi hemen şuradan tekrar giriyorum sıradaki sık iğneden. Bakın az önceki çıktığım yerden girdim. Bir tane daha aldım. Yine bir tane ilmek daha yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek çıkaracağız buralarda. Bakın bir tane atlamıyorum hiç. En son çıktığım yerden diğer ilmeğim için giriyorum. Hiç atlamıyorum aralarda. Şu şekilde ilmeklerimiz çıkıyor zaten. Evet, şimdi 41 tane oldu. Sonuncuyu yapıyorum. Ve 42 tane yaptım. İlk ilmeğimin içine giriyorum. Yine ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve bir zincir çektim. Sıram tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci sıradayım. Beyazla tekrar sayacağım sıralarımı. Griden devam etmeyeceğiz. Bu birinci sıraydı. Şimdi ikinci sıradayız. 42 tane ilmeğimiz var. Şimdi artırma yapacağız. Başlıyorum. 6 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle ortalayacağız bakın şu çizgiden kafayı. Burası arka kısmı. Burası da ön kısmı olacak. Yanlara artırmalar yapacağız şimdi yan kısımlara. 6 tane ilmek ördüm. Arka arkaya 10 tane artırma yapacağım. 1 2 3 4 Evet, 8 oldu. 9. artırmamı yaptım. Şimdi de 10. artırmamı yapıyorum. Ve artırmam bitti bu taraf için. Şimdi arada 10 tane sık iğne örüyorum. Tek artırmadan 10 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne ördüm. Şimdi yine şu yan tarafın artırmasını yapacağız. 10 tane daha artırma yapıyorum arka arkaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10.
Evet, tekrar bir sayayım. Bakın yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de arttırma yaptım. Geriye kalan ilmeklerimi tek bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ilmeğim kalmış oluyor zaten. 6 ilmeğimi de arttırmadan örüyorum. Evet, şimdi 42 tane ilmeğim vardı bu sıraya başladığımda arkadaşlar. 20 tane arttırma yapmış oldum. 10 burada, 10 burada, 20 tane arttırmış oldum. 62 tane ilmeğe ulaştık. Şimdi 3. sıradayız. Beyazla sayıyoruz. Bu 2. sıraydı. Şimdi 3. sıradayız. Yine artırma yapacağız. Başlıyorum. 8 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne ördüm. 2 4 6 8. Şimdi 9 defa bir artır bir ör yapacağız. 9 defa bir tane arttıracağım. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane artıracağım. Bir sık iğne yapacağım. Alamadım. Evet, hemen sayayım kaç tane olmuş. Bir arttır bir ör yapmamız lazım. 8 sık iğneden sonra 9 defa yapacağız. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8. Son bir tane kalmış. Onu da yapalım. Ve yaptım. 9 defa bir artı bir ör yaptık. Şimdi arada 11 tane, bir saniye hemen bakayım sayılara. Evet, tekrar sayıları kontrol ettim karışmasın diye. Arada 11 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane ördüm. Şimdi yine 9 defa bir artır bir ör yapacağız. 9 defa yine tekrarlayacağız burada. Artı 7. Evet, sonda 7 tane kalmış olması lazım arkadaşlar. Hemen sayalım kaç tane arttırmışız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane yine artırma yaptım. Kalan 7 ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, ilmek kaydırmamı yaptım. Bu 3. sıraydı. Sıra sonunda 80 ilmeğe ulaştım arkadaşlar.
9 burada, 9 burada, 18 tane arttırma yaptım bu sırada. 62 ilmeğimi 80'e çıkardım. Şimdi 1 2 3. sırayı yapmıştım. 4. sıradayım. 4 5 ve 6, yani 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan düz örelim. 4 5 ve 6. sırayı 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan beyazla düz bir şekilde 80 ilmeğimizi örelim. Oradan 7. sıradan azaltmalarla devam edelim. Şu kısımlarda çok sık olduğu için ilmek kaçırmamaya çalışın. Hani kaçırırsanız da çok bir sorun olmaz arkadaşlar. Eksiltmelerde tamamlarsınız yine ilmeklerinizi. 1-2 ilmekten çok telaş yapmayın. Bunları toparlayabilirsiniz. Ama eğer 5-6 ilmek fark ediyorsa tekrar bir gözden geçirin örgünüzü. Şimdi videomu durduruyorum. 3 sıramı ördükten sonra devam edeceğim. 3 sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 7. sıraya geçtim. 7. sırada azaltmalara başlayacağız ama ondan önce gözleri bir yapalım. Çünkü azalttıkça gözleri yapma ihtimalimiz zorlaşıyor. Üstünden de yaparsanız gözler daha çıkıntılı durur, daha hoş durmaz. Gözlerimin milimini tam bilmiyorum ama 8 ya da 8 milim olarak tahmin ediyorum. Biri küçükmüş, bunu değiştireyim. Yani istediğiniz milimi kullanabilirsiniz arkadaşlar. 10'a kadar 6, 8 ve 10 arası. Bu çok küçük kaçar bakın. Şu boyut iyi. Kullandığım boyut. Hemen bundan bir tane daha bulacağım. Şöyle bir kutum var benim. Boyutlarını tam bilmiyorum. Daha önce almıştım bunu. Evet, buldum aynısını. Bundan önce hemen şu beyazları örelim. Onların nasıl yaptığımı göstereyim size. Sonra dikmeye geçelim. Şöyle göz beyaz kısmını yapacağız şimdi. Bunu göstereyim. Evet, beyaz ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle sihirli halkamı yapıyorum yine. Ve 6 tane ilmek başlayacağım yine. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmek başladıktan sonra sihirli halkamı çekiyorum, biraz kapatıyorum. İlk ilmeğin içinden örmeye başlıyorum arkadaşlar. 4 tane artırma yapacağım. 1, yani 8 tane ilmek öreceğim çift örerek. Birinci artırmamı yaptım. İkinci artırmamı yaptım. 4. ilmeğimi ördüm, yani kafanız karışmasın. 3. artırmam ve son artırmamı yapacağım. 1 2 3 4. Şimdi 4 tane artırma yaptıktan sonra bir saniye. Şimdi artırmalarım bitti arkadaşlar. Şuradan en son artırma yaptığım kısımdan örmeye başlıyorum. Tekrardan bakın, aynı yerden girdim. 1. Artık o artırma ile işimiz bitti. Döndük artık. 2. Sırayla devam ediyorum sıradaki ilmekten. Sıradakini alıyorum. 3 ve en baştaki ilmeğimin içine giriyorum. 4 tane ördükten sonra bakın. Bir zincir çektim. Döndüm. 4 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 ve şuradan alıyorum 4. Sırayla sıradaki ilmekleri örüyorsunuz. Zincirimi çektim. Tekrar dönüyorum. İkinci sırayı yapıyorum. Birinci sırayı ördüm. İkinci sıradayım. 1 2 3 ve 4. Bir sıra daha, bir zincir çektim. Döndüm. Üçüncü sırayı örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bir zincir çektim, yine dönüyorum. 4, hep 4 tane örüyoruz arkadaşlar. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz yine burayı. Bakayım benim olmuş mu? Ben 5 sıra yaptım çünkü. Evet, benimkiler eşitlenmiş. Evet, şu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şu kısımlarını çekiştiriyorum, sihirli halka kısımlarını.
Burayı biraz kısa olacak şekilde keseceğim. Çok fazla değil. Şu boyut yeterli. Odaklanmamış galiba. Şöyle arkada kalacak zaten diktikten sonra. Aynı şekilde bunu da çekiştiriyorum. Bunu da kısa kesiyorum. Evet, şimdi şöyle koyuyorum gözleri önüme arkadaşlar. Gözleri yerleştireceğim önce beyaz kısmına. Şöyle sol gözü sağ tarafa yakın takıyorsunuz. Sol oluyor galiba değil mi böyle? Evet, bana göre sol şu an. Yani içe doğru yakın olacak gözler. Belki sağ sol deyince kameradan karışabilir. Ters çıktığı için ama bakın şu son iki sıranın bir üstüne ortaya takıyorum arkadaşlar gözü. 4 sıra örmüştük burayı. O kısma taktım bakın şöyle. Diğerini de aynı şekilde aynı yere yine bir ona yakın olacak şekilde takıyorum. Bakın şu şekilde, isterseniz tam ortaya da takabilirsiniz. Size kalmış. Ben böyle yakın olmasını tercih ettim. İsterseniz tam orta kısımlarını takabilirsiniz. Şimdi bunları ön arkasını söylemiştim zaten. Çizgi olan kısım. Bu niye bu kadar karanlık çıkıyor ya? Bir saniye. Çizgi olan kısım arka tarafı. Diğer taraf ön tarafı. Zaten arttırmalarımızdan da belli bakın. Şu iki kısımda arttırmalar var. Şurası düz ördüğümüz kısım. Gözleri şu şekilde bakın. Hemen arttırmanın dibine yerleştiriyorum. Bunu da aynı şekilde. Şöyle arada 3 tane sık iğne kalacak arkadaşlar. Hemen bunu yerleştiriyorum. İkinci sıraya yerleştireceğim. Hemen bir ölçeyim arkadaşlar. Tekrar bakacağım. Zaten şu son kısımlarına tam artırmaya denk getirirseniz arada 3 tane bir boşluk kalıyor. Evet, şu şekilde yerleştirdim bakın. 1 ve 2. sıranın üstüne 2 ile 3'ün arasına taktım gözlerin arka kısımlarını. Şöyle tekrar bir bakalım, kontrol edelim. Çok kaymasın. Şunu bir tık kaydıracağım. Çok geriye gitmiş. Bir yana alıyorum. Diğerini de bir yana alacağım bu tarafa doğru. Çünkü bu artırmanın tam üstüne gelmiş. Bu bitişine gelmiş. Bakın şuradan artırmamız hemen ucu ucuna kalıyor. Diğerini de o şekilde yapacağız. Bir tane kaydırmamız yeterli zaten. Ya da istediğiniz gibi de takabilirsiniz arkadaşlar. Bakın o da tam uca denk geldi artırmaya. Şöyle gözleri de kapatalım arkadan. Bak, kenarlarını dikeceğiz zaten. İğnemi de hazırlamıştım buraya. Ay, kaçtı. Ben bunu sıkıca takacağım şimdi. Düz bir şekilde takamadım arkadaşlar. Çünkü şu aradaki kalınlıktan dolayı sadece ucu kalmış. O yüzden ters bir şekilde taktım. Sizinki de öyleyse siz de ters takabilirsiniz. Böyle daha çabuk oturuyor. Diğer türlü çıkıyor göz. Denedim onu. Şimdi bunun çıkmaması için hemen bir çakmak alıyoruz. Ve bunların ucunu yakacağım. Önce bir bakayım, yine kontrol edeyim şöyle. Evet, tamamdır. Şöyle dikeriz. Şöyle gösteriyorum hemen. Şu siyah kısmını yakıyoruz. Yaktım. Çakmağa bastırıyorum arkadaşlar. Soğumasını bekliyorum hemen. Bakın şu şekilde artık kaymaz oradan. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Sakın örgünüzü yakmayın. Dikkatli olun. Ay, kaydırıyordum. Tam onlar kapandı zaten. Şimdi şu beyaz kısımlarını etrafından dikeceğiz. Bir tanesini göstereceğim. Diğerini kendiniz dikersiniz zaten. Evet, şimdi takabildim. Şöyle düzeltiyorum. Bakın gözü şöyle düzeltiyorum. İsterseniz bırakın. İçinde doldurduktan sonra da dikebilirsiniz. Hani yamuk olur diye düşünüyorsanız
Öyle daha mantıklı olabilir. Çünkü biraz oval olacağı için biraz yan yolu durabilir. Şöyle şu çizgiden hizalarsanız daha rahat edersiniz. Ben şuradan girdim. Ben şu alt kısımlarını sabitleyip bırakmaya karar verdim arkadaşlar şimdi. Çünkü içini doldurduktan sonra sorun çıkabilir. Şu alt kısımlarını dikin. Şimdi şöyle dikeceğim burayı tekrar. Bir kat sabitledim. Şöyle üstünden geçerek. Bakın şuradan çıkacağım aradan. Şu ilmek çıkardığım kısımdan. Şuradan girip tekrar yandan çıkıyorum. Diğerinde aynı şekilde yapacağım. İster ipinizi koparın, düğümleyin. İsterseniz de burada bırakın. Bakın bu şekilde sabitledim bunu buraya. Diğerinde aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Ben bu ipi koparacağım. Zaten kısa bu ip. Yeni bir ip takabilirim. Ya da diğeri uzun zaten. Belki ikisini de onunla dikerim. Diğerini koparmamayı düşünüyorum. Evet, hemen diğerini de sabitleyip devam edeceğim örmeye. Evet, onu da sabitledim arkadaşlar. Şöyle. İpi buraya düğümleyeceğim ve dış tarafa çıkarıp bırakacağım. Evet, buraya şöyle düğüm yapıyorum bu ipi. Bakın şuradan gireceğim. Hemen gözün yanına bırakacağım bunu şuraya. Bakın burada kalsın bu ip. Bu şekilde. Daha sonra bunu artık doldurduktan sonra dikeriz. İsterseniz şimdi dikebilirsiniz. Hani ben garanti olsun, yamukluk olmasın diye böyle tercih ettim. Şimdi örmeye devam edelim arkadaşlar. Şunu şöyle şuraya şöyle dolayacağım. Elime takılmasın. Şöyle dursun bu. Şimdi 7. sıradaydım arkadaşlar. Örmeye devam ediyorum. En son 4, 5 ve 6'yı 3 sıra 80 ilmek ördüm. Şu an 80 tane ilmeğim var benim. Bu sıra boyunca 8 örgü eksilt yapacağım. Başlıyorum 7. sıraya. 7. sırada 8 örgü eksilt yapıyorum. 1 2 3 4 şöyle perdeyi indirdim, bir güneşten karanlık çıkıyordu. 4 5 6 7 ve 8. Bir tane azaltıyorum. Sıra boyunca arkadaşlar 8 örgü bir azalt yapacağız. 8. sıradan devam edelim örmeye. Son azaltmamı yapıyorum şu an. Evet, ve 8. sıradayım arkadaşlar. 8 tane azaltmış oldum toplamda. 72 tane ilmeğim kaldı şu an. 8. sırada bir sıra boyunca 72 ilmeğimizi örüyoruz. Bu sırayı dümdüz örelim arkadaşlar. 9. sıradan devam edelim. Evet, şimdi 9. sıradayım arkadaşlar. Bir sıra düz ördüm. 9. sıra boyunca 7 ör bir azaltı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ördüm. Bir tane azaltıyorum. Sıra boyunca 7 ör bir azalt yapalım. 10. sıradan devam edelim arkadaşlar. 9. sırayı tamamladım arkadaşlar. 7 ör bir eksilt şeklinde. Toplam 8 tane bir azaltma yaptım. 72 ilmeğim 64'e düştü. Şimdi 10. sıradayım. 10 ve 11. sırayı 2 sıra boyunca 64 ilmeğimizle örüyoruz. 2 sıra düz örelim. 12. sıradan devam edelim arkadaşlar. Sıramı tamamladım şimdi. 12. sıradayım arkadaşlar. 12. sırada da yine azaltma yapacağız ama şu yan kısımlarında azaltmalar yapacağız. Hemen başlıyorum örmeye.
12 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Arka arkaya toplamda 6 tane azaltma yapıyorum. 12 ilmekten sonra 6 tane azaltma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve sonuncu 6.'yı da yaptım. Şöyle düzelteyim. Evet. Şimdi 20 tane sık iğne örüyorum tekrar azaltmadan sonra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 tane sık iğne ördüm. Yine 6 tane azaltma yapıyorum arka arkaya. 1 2 3 4 5 ve 6. Geriye kalan 8 ilmeğimi 1 2 3 4 5 6 7 8, evet, 8 tane ilmeğimi de örüyorum düz bir şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ve 13. sıraya geçtim arkadaşlar. Şöyle bir düzeltelim. Bakın doldurduğunuzda bu kırış kırış olan yerlerde düzelecek zaten. Evet, şimdi ilmek sayım 52'ye düştü arkadaşlar. 12 tane azaltmış oldum. 64'tü, 52'ye düştü. Şimdi 13. sıradayım. 13. sırada yine yanlarda bir azaltma yapacağız. Evet, 10 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, getireyim bunu, 8 9 ve 10 tane ilmek ördükten sonra arka arkaya 5 tane azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5.'yi de yapıyorum. 5 tane azaltmamı yaptım. Şimdi 16 tane ilmek öreceğim burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Yine 5 tane azaltma yapıyorum arka arkaya. 1 2 3 4 ve 5. Geriye kalan 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sıramı tamamladım arkadaşlar. 14. sıradayım şu an. Şimdi 14. sıradayım. 14. sırada 42 ilmeğim kaldı şu an. 14. sırada konuşamadım. 5 ör bir azalt yapıyoruz sıra boyunca. 5 ör bir azalt, 3 4
5 tane ördüm, bir tane azaltıyorum. Sıra boyunca 5 ör, bir azalt yapalım arkadaşlar. 15. sıradan örmeye devam edelim. Evet, 14. sırayı tamamladım arkadaşlar. 36 tane ilmeğim kaldı. Şimdi önce içini dolduralım. Şu üst kısmını önce bir dolduralım. Evet, içini güzelce dolduruyoruz öncelikle. Gittikçe küçüleceği için artık şimdiden doldurmanız gerekiyor. İçini dolduralım. 15. sıradan devam edelim. Evet, içini doldurdum bayağı. Biraz daha küçülünce biraz daha dolduracağım. Şu çıkıntılar, girintiler de gitmesi için. Şimdi 15. sıradayım. Canım. 15. sırada 4 ör, bir azalt yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane ördüm, bir tane azaltıyorum. Sıra boyunca 4 ör, bir azalt yapalım arkadaşlar. 16. sıradan devam edelim örmeye. Evet, 15. sırayı tamamladım arkadaşlar. Şu an 30 tane ilmeğim var. Canım. 16. sıradayım. 16. sıra boyunca 3 ör, bir azalt yapacağız. 1 2 3. Çok mu komik sayılar? Bir tane azaltıyorum. 3 ördüm, bir tane azalttım. 16. sırada sıra boyunca 3 ör, bir azalt yapalım. 17. sıradan devam edelim. Evet, 3 ör, bir azalt sıramı da tamamladım arkadaşlar. Yani 16. sırayı. 24 tane ilmeğim kaldı. Şimdi son azaltmalara geçmeden önce şu boşluk kalan yerleri tamamen dolduralım. Bu şekillerin düzgün olması tamamen doldurmanızla ilgili. Elyafı ne kadar bol ve düzgün yerleştirirseniz bu girintiler, çıkıntılar o kadar yok olur arkadaşlar. Bakın şu şekilde yerleştire yerleştire, şekil vere vere doldurun içini. Başka türlü yani buralar kötü durur. Bakın şuraları da dolduracağım yine. Ben tamamen doldurayım. 17. sıradan devam edeceğim. Evet, şu şekilde yerleştirdim her tarafını, bakın. Şimdi 17. sıradayım. 17. sırada 2 ör, bir azalt yapıyoruz. Başlayalım. 1 2 ördüm, bir tane azaltıyorum. Sıra boyunca 2 ör, bir azalt yapacağız arkadaşlar. 1 2, bir tane azaltıyorum. 18. sıradan devam edelim. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi 18 tane ilmeğim kaldı 17. sıranın sonunda. Şimdi 18. sıradayım. 18. sırada 1 ör, bir azalt yapıyoruz. Sıra boyunca 1 ör, bir azalt, 1 ör, bir azalt. Evet, sıra boyunca 1 ör, bir azalt yapalım. Oradan devam edelim arkadaşlar. Evet, son sıramı da ördüm arkadaşlar. İsterseniz burayı full eksilterek kapatabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ben böyle bırakıyorum 18. sırada. 12 tane ilmeğim kaldı şu an. Şöyle bir dikiş payı kestim. Zincir çekmiştim. Çekip bırakıyorum. İpim içinden geçirdim. Böyle bırakacağım bunu. Şimdi gözlerini dikeceğim. Şu kısımlarına bırakmıştık. Gözlerini sabitleyeceğim. Hemen iğnemi alayım. Göstereyim ben bir tanesini, diğerini siz kendiniz halledersiniz. Şöyle şuradan çık bırakmıştım ipimi. Şöyle geçiyorum. Bakın şu şekilde, eğri olacak şekilde değil. Bakın şöyle elinizle düzeltebilirsiniz bunu. Şöyle ikisi de düz olacak şekilde bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Böyle bir buradan bir buradan sık iğne alarak dikeceğim bunları.
Efendim anneciğim. Şöyle geçeceğim alttan. Bu şekilde bütün sık iğneleri sabitleyerek dikiyoruz arkadaşlar. Yeni bir ip takabilirsiniz. Konuşamadım yine. Eğer ip bırakmadıysanız ya da ipiniz eksik olduysa o şekilde devam edin. Sonra düğümleyip yok edersiniz. Buraları yapıştırma yapmayın. Çünkü çocuklar oynayacağı için bunlarla yapıştırma çok çabuk kalkabiliyor. Dikmek daha sağlıklı. Bakın bu şekilde şöyle bir diktim. Diğerini de aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar, tamamladım. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü süresi çok uzun olmuş. Devamına ağzını öreceğiz bir dahaki videoda. Kulaklarını öreceğiz. Yüz şekillendirmesini yapacağız ve ayaklara başlayacağız. İkinci bölümden devam edelim arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz ve yaptıysanız inşallah sorun yaşamamışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Şöyle diyelim.